Ensotek çözümlerden herkese tekrar merhaba. Bu kez nostaljik bir şekilde bazı eski donanımları inceleyeceğiz. Şu an kamerada gördüğünüz 775 sokette ünlenmiş ve oldukça yaygın olarak görebileceğiniz ECS markasına ait bir anakart. 478 Pentium 4 soketli olan bu anakart combo RAM özelliği taşımakta. Hem DDR hem SD RAM takabileceğiniz 2 adet slotu mevcut ve yan tarafta bu RAM'lerin arasındaki geçişi sağlayan boylamasına bir jumper zinciri görünmekte. Biraz daha yakından baktığımızda burada yine çeşitli şeyler görebileceğiz. Front panel, spiker bağlantısı, USB bağlantıları, floppy ve burada BIOS ROM'unun hafıza seçeneği dahi var. 2 megabit 4 megabit arası seçenek ve aynı şekilde voltaj seçeneği de konmuş. 5 volt, 3 volt gibi. Bu gördüğünüz büyük V29C'de BIOS entegresi bulunuyor. Biliyorsunuz yeni anakartlarda 8 bacaklı entegreler varken bunda çok daha büyük bir EEPROM mevcut. VIA chipsete sahip ve ses kartı da Connexant VIA chipset olsa gerek. Dikkatinizi çektiyse işlemci besleme MOSFET'leri daha büyük, kocaman ve yine şurada bellek katını besleyen ayrı ayrı dik konumlandırılmış güç regülatörleri mevcut. 1.6 GHz sanırım bu işlemci. 533 FSB gözüküyor. 1 MB ön belleği var. 2400 Hz mi? Orayı tam okuyamadım. Neyse. Burada yine 5 volt standby USB voltajı seçeneği de koymuş. Asus'tan esinlenmiş. Burada ise aslında bu anakartlarda overclock'u nasıl yapabileceğinizi gösterebileceğimiz bir seçenek opsiyon var. Jumper üzerinden ayar yapabiliyoruz. Neyi ayarlıyoruz? Yine standart front side bus işlemci FSB hızını ayarlayabiliyoruz. Gördüğünüz üzere 100 ve 133 MHz arasında bir seçenek söz konusu. BIOS altında bu değerleri sunmayan bu anakartta jumper üzerinden donanımsal olarak saat üretici entegre sürülmüş. Buradaki saat üretimini yapan da sanırım şu ICS kontrolcüsü. Bu Kuzey Köprüsü'nü sürerek işlemciye o uygun frekansı sunuyor. Aynı zamanda bunu koymalarının bir diğer sebebi büyük ihtimalle burada combo bellek kitinin bulunuyor olması. DDR bellekle SD belleğin çalışma frekansları farklı olacaktır. Burada ise gömülü bir sisteme yakın olan, yani boyam olarak son kullanıcının erişemeyeceği bir board var. Endüstriyel bir makine içerisinde gömülü olarak gelmekte olan bir board bu. 945 Intel Yonga setine sahip gömülü bir işlemcisi var. Yani soketli bir yapıda değil, sökülemiyor. Böyle bir doğrudan soğutucu ile soğutulmakta. Ama maalesef arızalı, yani tetik almıyor, açılmıyor. Üzerinde çubuk bobinler dikkat çekiyor. Güç kaynaklarını modifiye ettiğimizde veya incelediğinizde bunların çıkışlarda daha büyüklerini görebilirsiniz. Buradaki bu çubuk bobinlerde alınıp değerlendirilebilir. 4000 güç girişi yine söz konusu. Bunun üzerinde bulunan bir parça ile bu arızalı Prescott 800 anakartı onarmayı deneyeceğiz. Şuradaki BIOS entegresinin yanındaki MOSFET yanık durumda. Bunun PDF dokümanında incelediğimizde bilgisayar ekranında gösteriyor olacağım. Muadilini nasıl bulabileceğimize dair. Bu board'un üzerinde belki şunu sökeriz. ST85T03 daha yüksek amper sunarak benzer bir gate voltajına sahip olacağını düşünüyoruz. Low gate yazmışlar. Buradaki ise 2.5 voltluk bir gate ile sürülüyor. Belki onu çalıştırır yapacağımız onarım denemesinde. Şimdi ECS'yi buraya bağlayıp görüntü alacağız.
Pentium 4 anakartın BIOS entegresini yuvasından söktük ve şimdi onu yüklemeyi denemek üzere daha önce çalıştıramadığımız bilgisayara takacağız. AMD K8 Epox anakart üzerindeki sistemin bellek sorunu nedeniyle çalışmadığını fark edip tekrar neden çalıştı, bunu çalıştırmamız neden gerekli? Çünkü BIOS entegrelerini programlayabileceğimiz loader'ımız paralel port üzerinden bu sistemle haberleşebiliyor ve şu anda onun arayüzündeyiz. Arayüzden entegrenin marka ve modelini seçmemiz lazım. Gördüğünüz gibi V2 V29C 1002T 90P diyor. Şimdi bizim aygıt içerisinde önce bir entegreyi tespit etmek için Auto Select'e tıklayalım. Bir analiz yapsın. Evet, Mostel Vitalik. Entegrenin 1002T Mostel Vitalik olduğunu gördük. Bizimki DIP 32 sokete bağlı. Onu da nereden biliyoruz? Entegrenin bacak yapısından biliyoruz. Ayrıca PDF dokümanında da görebiliriz. Kendisi 5 voltta çalışan bir 2 megabitlik flash ROM. Bizdeki bu 32 pin DIP halinde olanı. Bunu bulduk ve buradan seçebiliyor olmamız çok güzel. Bakalım içini okuyalım. İçinde bir yazılım var mı? Okudu. Şimdi biz de buna aslında bir de dosya programı atalım. 256 kilobaytlık bir EPROM dosyamız var. Ethernet kartlı veya Ethernet kartsız olarak ayrı ayrı BIOS dosyası sunmuş üretici web sitesinde. Biz de Ethernet kartı olmadığı için anakartta Without LAN dosyasını kullanacağız. Without LAN dosyamı seçtim. Ve otomatik işleme başlattım. Şu anda önce silme işlemiyle hafızamız temizleniyor. Bu esnada yine ürünümüzde BASI yazıyor. Daha önce hatırlarsanız kendi P5QL LGA775 anakartımızın tool'u olan BIOS'unu bu aygıt üzerinde tekrar flashlamış ve çalışır hale getirmiştik. Şu anda doğrulama hatası vererek işlem durdu mu? Şu anda yazma işlemi %56'da. Ama bir aksilik var gibi. Buz ışığı sönmüş durumda. Herhangi bir tepki alamıyoruz. Galiba bozuk olan bu entegre. Yani o anakartın çalışmamasının sebebi BIOS entegresinin kendisinin bozuk olması olabilir. Çünkü herhangi bir tepki alamıyoruz. %56'da yazılım işlemleri durdurmuş gözüküyor. Herhangi bir tepki vermiyor. Ya erase tamam dedi. Erase'den geçti bu sefer. Bak blank check. Bu sefer oldu. Programlanıyor. Dur bakayım %56'da kaldı mı? Devam edecek mi? Geçti galiba. Bu sefer oldu. Kötü temas vardı herhalde. Success diyeceksin. Verification ok. Doğrulama oldu. Programı neredeydi? Şu an good yazıyor. Sorun yok. Sıra geldi. Yüklenmiş olan entegremizi tekrar yuvaya takıp ilk testi gerçekleştirmeye. Uzay montajda tetiklerimizi farklı cisimlerle gerçekleştirip daha önce yaptığımız monitör spikerından ilk buzzer sesimizi duyduk. Aldığımız uyarı RAM ile ilgili bir hata. Çok fazla jumper olduğu için doğru RAM konfigürasyonunu bulmam gerekiyor. Ve işlemcinin frekansı büyük ihtimal doğrusu bize bip sesi verebildi. Şimdi tekrar deniyorum. Evet, bu sefer tek bip ve 2-3 bip şu anda evet başarıyla açtık, güzel.
Şu an klavyede biraz azizlik yaşıyoruz. Bazı tuşları çalışmıyor. BIOS'a da girmeme izin vermiyor gibi. Tetikler tetiklemez 3 tane Numlock, Caps Lock ışıklarının yanıp sönmesi PS2 güç jumper ile ilgili olabilir. Tekrar deniyorum. Eğer giremezsem jumper'ı değiştirmeyi düşünüyorum. Bu eski Maxtor diskte, şu an sesini duyuyorsunuz arka planda. Windows XP var ama ya AMD bir sistemde kullanılıyordu ya da Intel, şu an hatırlamıyorum. Dolayısıyla VIA chipset olmadığı için her türlü sistem açılmıyor. Evet, BIOS'a girmeye başardım. Günümüz trendi olan karanlık temayı tekrar etkinleştiriyoruz. Evet, 2002 tarihli BIOS'un orijinal çıkış fabrika tarihi 2002. ...18 yıllık bir anakart. Klavyede maalesef bozuk tuşlar var. Mesela yukarı basabiliyorum ama aşağı basamıyorum. Buradan CPU frekansı jumper'lı olduğu için BIOS altından FSB hızı ayarlanmıyor. Şu an görüntü 16'ya 9 ekranda olduğu için bazı kelimeleri tam olarak göremiyoruz. Onu da yine televizyon üzerinde bir kumandadan düzelteceğim. Şu an sistemde 256 MB bellek var. HGP taşıma hafızasını 16'ya düşürebiliriz. SD bellek ayarlarına gördüğünüz gibi 2 yollu, 4 yollu ve CL gecikme değerini ve frekansı seçebiliyoruz işlemciden bağımsız olarak. Bu güzel. Kuzey Köprüsü içerisinden yönetiliyor bunlar. Burada mesela gözükmeyen bir de Command Rate ayarı var. Bu fabrikasyon olarak 2'ye ayarlı büyük ihtimalle. Bunu BIOS modifiyesi yaparak görünür hale getirebileceğiz. Daha sonraki bir çalışmada bunu göstereceğim. Birçok başlatma seçeneğimiz var. USB, CD-ROM, BBS, ZIP. Donanım monitöründe de gördüğünüz gibi sıcaklıklar ve voltajlar karşımızda. Her anakartta olduğu gibi burada da analog bir voltaj okuması olduğu için değerler 0.20 volt düşük çıkabiliyor. Anakartın pili de bittiği için ayarlar aslında kayıt olmuyor. Şimdi bir MEM test gerçekleştiriyoruz. 100 MHz'de. Bellek band genişliği 570 MB saniye. Cache değerini görüyorsunuz. Level 2 11 GB. Corduro'da hatırlarsanız 22 küsurdu. Yani 4 çekirdekli LGA 175'lerde bu işlemcinin 2 katı bir cache hızı var. İşlemci çarpanıyla oynayarak hız üzerinde değişiklik yapıyor olsak da bu ne kadar sonuca yansıyor işletim sistemi yapıyor olmadığı için göremeyeceğiz. Şu an sadece sembolik olarak ben işlemcinin 1.7 GHz'de çalıştığını bildiğim için 17 yapıyorum. Kullanmadığım floppy disk kontrolcüyü en üstte devre dışı bıraktım. USB aygıttan boot edeceğim için alttaki legacy subboard'u tüm aygıtlar olacak şekilde değiştirdik. Burada BIOS üzerinden hard diski uykuya alma özelliği var. Şimdi SD bellek hızını 133 MHz'e çıkarttık. Bir de bu şekilde deneyelim.
Quick Boot özelliği kapalı olduğu için her açılışta bellek test ediliyor, böyle bekletiyor. ESC'ye basıp geçiyoruz. Evet, bakalım açabilecek mi? Güzel. Yine klavye gördüğünüz gibi Numlock üzerinden kumanda sağlıyor. Normalde ok tuşlarıyla kullanabilmemiz gerekiyor ama bu BIOS çok teferruatlı bir BIOS değil. Bu kadar çalışıyor. Zaten MEM testinde desteklediği chipsette bu anakart yok. Fazla eski bu program için. Bu yüzden gördüğünüz gibi hız artmış. Ve tabii ki aşağıdaki bellek SPD verileri yok. Bilinmeyen chipset, bilinmeyen memory diyor gördüğünüz gibi. PIAMOD yani fiziksel adres uzantısı açık. 32 bit tek çekirdekli bir işlemcide bu şekilde bellek testi yapabiliyor. Burada bir GeForce 2 MX400 var. Bir de alternatif olarak kenarda duran ATI Radeon 9200 Second Edition var. FX 5200'ün kardeşiydi bu. DirectX 8 destekli. Bir tane MOSFET'i yanmıştı bunun, öyle hatırlıyorum. Şurada değiştirmiştik sanırım. Evet. Bu sefer Lexar belleğin içerisindeki Windows NT 4'ü çalıştırmaya çalışacağız. Daha önce bununla ilgili bir mod göstermiştim. Kart'tan erişebilirsiniz. Şu anda bu BIOS'ta bakın disk başlatılamadı diyor ama başka bir bilgisayarda başlatılabilirken bunda çalışmıyor. Bu sefer IDE sabit diski Linux dağıtımı olan bir Debian Gpart Live uygulamasıyla deneyeceğim. USB 1.1 arka portlar ve son derece yavaş açılıyor. Bu yüzden hızlandırılmış görüntü izleyeceksiniz. Debian logosu anca geldi. Ve uygulama Gparted'ı açtık. Fare takılı değil. Fare kullanmıyorsanız klavye üzerinden Tab ile burada çalışma imkanınız var. Mesela gidip şu hard disk üzerindeki bölümleri bir silelim. Evet, hard disk 30 GB tamamen silinmiş oldu. Buradan tekrar bölüm oluşturulabilir. Tabi yine tek yönlü tuşa basabildiğimiz için listede sadece yukarı yönde gidebiliyoruz. Debian tabanlı Linux çekirdeğinde böyle birçok dosya formatı var. Neyse bunları daha sonra işletim sistemi kurarken de yapabiliriz. Bu eski anakartı devreye almamızın sebebi Windows NT 4.0 bir işletim kurulumu gerçekleştirmek. Windows NT 4 bir makinede çalıştırılıyor ve Almanca dilde. Biz bunu İngilizce yapmak istiyoruz. Bu yüzden test olarak USB'den kurmaya çalışıyoruz ama Windows NT 4 USB desteğine sahip olmayan bir işletim sistemi dostlar. Bu yüzden USB'den kurma konusunda başarısız olacağız muhtemelen. Çünkü gördüğünüz gibi bu Yumi bile o ISO'yu desteklemiyor ve bütün kopyaladığı dosyaları şu anda silmeye başladı. Bu sistem üzerinde Windows NT 4 çalışıyor. Gördüğünüz gibi eski tip sunucu sistemi. Tek bir slot kart üzerinde anakart işlemciden var.
Yanında diğer genişletme kartları var. Güç kaynağı en alttaki büyük board'a enerji veriyor ve diğer genişletme kartları ona bağlı. Ve görüntüsü de makinede şöyle bir monitöre, tüp monitöre çıkıyor. Bu gördüğünüzde Linux tabanlı grup başlatıcısının verdiği hata. Bu anakart çok fazla eski olduğu için grup exe çalışmıyor. Muhtemelen işlemciden dolayıdır. Sys'e komut desteğinden olabilir. Veya BIOS'un altyapısından dolayı da olabilir. Kernel uyumsuzluğu olabilir. Bu yüzden CD-ROM'dan kurulum yapmak gerekecek gibi gözüküyor. Buna girdiğim zaman da grup exe devreye girdiği için gene başarısız oluyor. Evet, daha sonra bu konuda çalışmaya devam edeceğiz. BIOS modlamaları konusunda videolarda daha sonra gelecek. İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşça kalın.